Global plan çalıştı, hedefler geldi, altın beklediğimiz bölgeye ilerledi, petrolde hedef tamamlandı ve endeksler ana yapıyı koruyor. Ama asıl önemli olan şimdi başlıyor arkadaşlar. Bitcoin bu hareketin gerisinde kaldı. Ben bu ayrışmanın kalıcı olmasını beklemiyorum. Önce Bitcoin'de ana yolu netleştirelim, ardından altın, Nasdaq ve petrolün bu planı nasıl desteklediğine bakalım. Bitcoin ile başlayalım arkadaşlar. Bu düşüş evresinden bahsetmiştik ve arkasından yeni bir konsolidasyonun ve yükselişin gelmesi gerektiğini konuşuyorduk arkadaşlar. Hedef bölgemiz 64.500-65.000 bölgesiydi ve bu bölgeden gelebilecek sert düşüşlerin ayın 19'u ile 21 arasındaki bu bölgeye doğru gelmesi bizim için aslında lokal bir dibin oluştuğunu, geride kalan Bitcoin'in global piyasayı takip edecek hacme erişeceğini düşünüyorduk ve şu an için ana yapımızın içinde bir sıkıntı olmadan ilerliyoruz. Bu bölgedeki bu düşüş yapısıyla arkadaşlar Bitcoin'in buradan hızlı bir çıkış almasını bekliyorum. Öncelikle tabii ki burada test etmediğimiz ama buradaki test edilen bir bölge var. Üstü 65.000 denenmedi. Gelebilecek sert bir hareketler ana planı bozmayacaktır diye düşünüyorum ve burada 66.000'e kadar da sert ekstra bir volatilite görebiliriz. Bu benim için aslında sert bir düşüşün açılacak alanı olarak görünecektir ve bu bölümde 67.000 temposunu kırmadığımız zaman arkadaşlar benim için bu düşüşlerin tamamı aşağı yöndeki desteği çalıştıracak niteliktedir. Tabii ki 67.000'in üstündeki kalıcılık ve buradaki konsolidasyon Bitcoin'i yukarı yönlü ilerletebilir. Bu benim alternatif bir planım ama ana planım değil arkadaşlar. Buradaki ana plan görmüş olduğunuz gibi sade grafikte göründüğü gibidir. Altının da düşüşünü bekliyorum arkadaşlar. Kısa vadeli altındaki o düşüşün bizi buralardan tekrardan aşağı yönlü getireceğini bekliyorum. Peki yapımız nasıl bir karakteristik gösterirse buradaki direncin önemi azalabilir. Onu da şöyle ifade edebilirim arkadaşlar. Buradaki çok sert ve anlık gelen bir hareket görürsek ve bu direkt 61.000'leri kırarsa bizim buradaki destek olarak belirlediğimiz alanın gücü zayıflar ve buradan itibaren arkadaşlar yeni bir hareketin gelme olasılığını düşünürüm. O yüzden dibi daha alt bölgede ararım. Dibin teyidini ve dibin oluştuğu bölgeleri sizlerle konuşacağız. Bitcoin'deki bu dip sonrasındaki çıkan hareketleri de yeni videolarda sizlere anlatacağım. Gelin direnç bloğuna gelmiş ve dönüşünü yapmış altını inceleyelim. Net konuştuk arkadaşlar burada. 4430 dolarları sizlere bahsettiğimde tabii ki fiyat daha buralardaydı. Buradaki net bir tepkisini görüyoruz. Şu an beklentim arkadaşlar altında kısa vade bir geri çekilme hareketi. Yani özellikle 4250-4260 dolara kadar buradaki oluşturacağı bir tempo ile bir düşüş hareketi bekliyorum. İşte buradaki bu düşüş hareketi Bitcoin'in de son hareketini oluşturabilir. Arada bir geri çekilme gelebilir. Tekrardan bir 4400'leri deneyebiliriz. Ama ben altında bu bölümlerin gelmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Buradan itibaren aslında altının ben tepe yaptığını düşünmüyorum. Devam yolunun hala açık olduğunu ve 4630 dolarlara kadar çıkması gerektiğini, 4700 temposuna kavuşabileceğini düşünüyorum. Burası bizim için çok kritik bir nokta olacak. Karar vereceğimiz yerin orası olması gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde ne olabilir? Yani beklentimizin ve ana tempomuzun dışındaki, yani burada tekrardan yeni bir yükseliş periyodunun oluşması bizim için bir ana tempo olacak. Ama buradaki gelebilecek ekstra nokta ne olabilir altında? Tekrardan bir çıkma koşulunun olmaması olur ve buradan gelen bu hareketin 4260 ve 4270'leri kırmasıyla beraber daha derin bir aşağı hareketi görürsek, yani 4150 dolarlara kadar bir geri çekilme görürsek fiyatımız bundan sonra 4600 temposuna biraz zor çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden buradaki çıkan hareketler akümülasyon olarak kalır ve aşağı yönlü derin düşüşe başlarız diye düşünüyorum. Altındaki 4600 temposunu şu ana kadar 4250 düşüşüyle beraber koruyacağını düşünüyorum. Çıkan hareket sonrası bizim için artık sıkıntılı bir altın süreci başlayacaktır ve ben arkasından tekrardan derin düşüşler beklemekteyim arkadaşlar. Yani buradaki ana tempoda benim beklediğim hedefler 3600'ler, 3550 dolarlar, bu bölümler kıymetli olacak. Gelen hareketlerin ekstra volatilitesine göre de standart sapmasını kullandığım Fibonacci'ler mevcut. O bölümlerde bizim için destek olarak beklenecektir. Globalde çok iyi hareketlerini yakalamış olduğumuz petrole geçelim arkadaşlar. Petrol bizim için gerçekten Bitcoin öncüsü oluyor ve şunu söylemiştik aslında, bu bölümlerdeki geri çekilmeler arkadaşlar bizim için pozitif yansıyacak. Bu çıkan hareket negatif yansıyacak Bitcoin özelinde demiştik ve aslında 65.500 bölgesinden itibaren gelen o düşüş yapısını tetiklediğini görüyoruz Bitcoin üzerinde petrolün. Ama bu korelasyon sürekli çalışacak manasına gelmeyecektir ve buradaki tempoda çıkan petrol hareketinin aslında kısa vadeli bir düzeltme yaptığını, buradaki akümülasyon sonrası tekrardan 86-88'leri deneyebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Buraya gelen yapı sonrasında biz biraz daha aslında Bitcoin'de şuradaki
hareketin negatife evrilebileceğini düşünebiliriz. Yani Bitcoin aslında yine bu çıkış bize negatif yansıyacaktır. Ama bu bölüm arkadaşlar çok kıymetli olacaktır. Eğer ki bizim beklemiş olduğumuz 86 hedef temposunda yakalayabilirsek petrolde, bundan sonrası için piyasalardaki o yükseliş hareketlerinin Bitcoin'e de yansımasını bekleyeceğim. Gelin sizlerle beraber Nasdaq'a bakalım. Nasdaq'ta arkadaşlar beklediğimiz tempo aslında bizim için bir düşüş eğrisi sonrası dirence doğru bir çıkıştı. Ve buradaki bir akümülasyonu bekledik. Hala o yapının içindeyiz. Çok ayrıldığımız söylenemez. Ve benim için bu çıkış yapısı sonrası tekrardan buraya gelen bir düzeltme eğrisi göreceğimizi düşünüyorum. Yani desteğini tekrardan kontrol edecektir. Bundan sonraki hareket 32.500'lere doğru, 32.700'lere doğru gelen bir hareket olabilir. Ve bu hareket arkadaşlar Amerikan piyasalarında büyük sıkıntılar oluşturabilecek bir sürecin başlangıcı olacaktır diye düşünüyorum. Yani Nasdaq'ın bu bölgeye geliyor olması, S&P, Nasdaq birçok piyasada büyük sert hareketlerin geleceğini düşünüyorum. Bunun da genel olarak temposu aşağı yönlü arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Pazar canlı yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.